Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Osiris Ligi bahisleri 3. hafta. Bu hafta hangi takımları seçtik, neler yaptık? Onlar üzerine hemen konuşmaya başlamadan önce bir şeylerden bahsedeyim. Osiris Ligi ile ilgili neler yapıyorum, neye göre bahis yapıyorum onlardan biraz bahsedeyim. Şimdi bu video neden geç geliyor? Bu video şu yüzden geç geliyor. Ben son günden bir gün önceye kadar bekliyorum insanların bahisleri şekillensin ki ona göre bahis yapayım diye bekliyorum. Çünkü kazanacağını bildiğimiz takımlara ben baştan oynasaydım şöyle bir şey olacaktı. Bups'un kazanacağını biliyoruz. Toa güçsüz bir takım. Ben gidip Bups'a bir bahis oynasaydım şu anda benim oynadığım buraya Ori'mi bağladığım halde elde edeceğim Orik çok düşük olacaktı. Hani 1 verecektim 0 yani 1.0.1 falan alacaktım veya hani doğru düzgün bir gelir elde edemeyecektim. O yüzden Osiris liginde bahislerinizi yaparken mümkün olduğunca takımların bahislerinin şekillenmesini bekleyin. Sondan bir gün önceki güne kadar oriklerinizi saklayın. Biriksin, bekleyin, sabırlı olun. Ona göre fırsat çıkan maçlarda değerlendirmeye çalışın. Çünkü hani 411K işte JVM o bu falan hani hepsini oynayabilirsiniz ama o zamana kadar orikler birikecek. Bir şey kazanamayacaksınız. Yani oriyinizi boşa bağlamış gibi olacaksınız. Hani Bups'un kazanacağını biliyorum. Karşısında doğru düzgün bahis gelmediği için oynamadım. Mesela Meteo TTF maçında onu tercih etmememin sebebi şu. Hani Meteo'da TTF'de ikisinde iddiası kalmadı. Üçüncülük, dördüncülük maçı yapıyorlar. Meteo hani bir nispeten TTF'ye daha güçlü bir birlik ama gidip işte herhangi bir şekilde onursuz davranıp işte karşı takıma bahislerini bütün krallık olarak yatırıp maçı satıp işte oradan oriklerini katlama yoluna gidebilirler ve bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Bu yüzden Osiris Ligi'nde bu tarz iddiası olmayan maçlarda oriklerimizi riske etmemize hiç gerek yok. E, Sonuçta herkes buradan bir gelir elde edip dükkanı boşaltmanın peşinde. O yüzden birazcık sabırlı olalım. 411K maçında 411K'yı işte oynardım. Ama işte Snow'un bahisinin olmamasından dolayı oynamıyorum. 411K'yı şöyle anlatayım size. 411K bizim ikinci KVK'da müttefikimizdi. KVK başında iki krallığa karşı savaşmak istediğini söyleyip yardım istemedi mesela. Ve çok uzun bir süre boyunca adamlar birlikte savaştılar onlarla. Biz yardıma gittik sonradan. O KVK kazanıldı falan. Ondan sonra işte bir sonraki KVK'da, üçüncü KVK'da işte bizle müttefik olmak istemediler. Hani bize söyledikleri şey siz savaşçı bir krallıksınız, biz savaşçı bir krallığız. Sizle müttefik olursak işte ödülleri paylaşmamız gerekiyor. Biz ödül paylaşmak istemiyoruz dediler. Gittiler yanlarına güçsüz krallıklar aldılar. Tek başlarına üçüncü KVK'da her karşılarındaki 4 krallığı da domine edip kazandılar. Bütün ödülleri kendileri aldılar. O derece savaşçı bir krallıklar. Geçen sene kendi diyarlarının da işte Horus ve Anubis diyarları var biliyorsunuz. Oranın da şampiyon olmuş bir krallık. Oranın da şampiyon olmuş bir birlik. Bu maçta ben Snow'ya çok da bir şans veremeyeceğim açıkçası. Yani delip geçecekler ama biz bet kazanamayacağımız için oynamıyoruz. JVM maçıyla ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunacağım. JVM'nin normalde gücü hani 5 milyarın üstünde 5 milyar 500 5 milyar 900 civarında bir kayıt var Osiris Ligi'ne normalde. Burada 4 milyar 174 milyon görünüyor. Biz hani bunu görünce ben direkt aha dedim acaba baba oynamıyor mu? Başka güçlü oyuncuları oynamıyor mu? Hani bu puanın düşük görünmesinin sebebi nedir? Ne sıkıntı var diye hemen araştırmaya koyulduk. Arkadaşımla birlikte JVM ile irtibata geçtik. Eğer öyle bir durum varsa Reis'in sürpriz yapma ihtimalini bahis yapmak için şu anda haber bekliyoruz. Bahislerimi kendi yaptığım tercihleri anlattıktan sonra gelen mesajlara bakacağım. JVM'deki bir sorun var mı? Baba oynamıyor mu? Hiç bir tartışma mı çıktı falan filan bu dedikoduları aldıktan sonra da eğer yapacaksak Reis JVM maçına da bir şeyler yapabiliriz. Şu an için o maçı bekletiyorum. Ama JVM'de bir sıkıntı yoksa Reis'e oynamak çok da mantıklı gelmiyor bana. HKL maçı HKL zaten geçen senenin şampiyonu bu sene de gerçekten hani domine edecek şekilde oynuyorlar. Bu sene de muhtemelen şampiyonluğa doğru koşuyorlar. O bahisler de çok belli ediyor. Neyse işte özetle 3. 4. lig maçlarına ve işte bahisleri çok abartı olan ve kazanacağını bildiğimiz takımların maçlarına çok fazla şey yapmadık. Daha fazla sürpriz alabilme ihtimalimiz olan 4 tane maç seçtim sizler için. Ben şimdi sizlerle onları neden seçtim ve ne şekilde düşündüm onları paylaşayım. C9 ne? Güçlü bir birlik. Daha önce playofflarda işte finallere yönelik çok güzel dominant bir şekilde gidebildi. Ligde aynı şekilde güçlü bir birlik. Geçen sene kendilerinden çok güçlü birliklere Osiris Ligi'nde çok koordinasyonlu oynadıkları için
Güzel maçlar çıkardılar. Dominant performanslar sergileyip bana çok fazla orik kazandırdılar. Benim geçen sene Osiris Ligi'ndeki dükkanı boşaltmamın yegane sebeplerinden bir tanesi de aslında buradaki Sphinx vardı mesela geçen sene. Ben bunu da almıştım ve üstüne Ori'm kalmıştı. O yüzden ben ligden çok fazla kazanç elde ettiğim için ve liginde gerçekten kendisinden güçlülere karşı böyle hani sorun çok fazla yaşamadığını bildiğim için ben ligde bir sürpriz denemek istedim. Duygusal bir tercih yaptım. Evet, ama sürprizleri bu tarz hani birazcık mantık, birazcık duygusallıkla hani bir şekilde koklayıp hani çıkarmamız gerekiyor. Ben lige burada 1K orayımı yatırdım. Kaybedersem ne olacak? 500'ümü alacağım, geri kenarıma oturacağım. Elimde zaten 8K bahise dahil etmediğim orayım var. Geçtiğimiz haftalarda ben zaten hani geçen hafta mesela çok korkulan maçlar vardı. Ben hani çok tartışıyoruz arkadaşlarla da, hani krallıktaki arkadaşlarla. Hani ne olur ne biter, ne oynarız yaparız falan gibisinden. Geçtiğimiz hafta ben oynadığım bahislere güvendim. Kendim işte yatırdım. Sonucunda işte burada yaklaşık hani 8K'nın üzerinde bir kazanç elde ettim. İlk hafta da zarar etmedim. Hani ben bir şekilde sizin için tercihlerde bulunup kendim de oynuyorum. Yani ben bunu zaten kendim için oynuyorum. Sizin için paylaşıyorum. Hani bu şekilde ben lig maçında bu şekilde tercihte bulundum. Gelelim Navi maçına. Navi maçıyla ilgili şöyle söyleyebilirim. Navi maçı, Rose maçı, ikisi de güçlü takımlar. İkisi de çok güçlü takımlar. Ama şöyle bir şey var. Rose'un gücü Navi'ye göre düşük. İkisi de hemen hemen yakın performanslar sergilemişler bu zamana kadar. Çok öyle olağanüstü fark yok birbirleri arasında. Ben burada biraz da buradaki ödül havuzunun beni cezbetmesinden kaynaklı. Yani Rose'un ödül havuzunun 30 milyona ulaşmasından kaynaklı. Navi'ninki 20 milyon, 21 milyon civarında olmasından kaynaklı. Biraz daha fazla kazanabilme ihtimalim olduğu için Navi'ye bir 1K bahis denemek istiyorum. Zaten Rose'a göre güçlüler. Hani buradaki maçlar, benim seçtiğim 4 maçta aslında hani %100 kazanılacak maçlar değil. Hani benim tercih ettiğim takımlar genel itibariyle %40, %45, bazıları %35 oranında kazanma ihtimali olan takımlar. Hani kesin kazanacak, şu kazanacak gibi bir haftada değiliz. Ben size zaten bu haftada o yüzden bütün oriklerinizi harcamamanızı öneriyorum. Çünkü önümüzdeki haftalarda şöyle olacak. Grupların birincileri, ikincileri çıkacaklar, birbirleriyle dövüşecekler. Bazı grupların ikincileri birincilerine göre çok daha güçlü olacak. Ama insanlar birinci çıkan birliği daha güçlü düşündükleri için ona fazla bahis yatıracaklar ve biz o maçlarda çok güzel orik kazanmaya başlayacağız. Geçtiğimiz sezonlarda bu şekilde oldu. O yüzden bu hafta biz birazcık sakin olup sürprizi deneyip çok fazla bir şey kaybetmeden tutturursak da katlayarak bir sonraki haftaya güzel maçlar bekleyerek devam edeceğimiz bir hafta. Burada hani Navi'nin gücünün yüksek olmasından dolayı Ruse da iyi oynuyor, Navi de iyi oynuyor. Bakalım hangisi hangisini kırarsa. Ama burada Navi'ye 1K'lık bahis attım. Daha fazla oran olduğu için, daha fazla gelir elde etmek istediğim için böyle bir şey yaptım. OV 495K, JST diye isimlerini değiştirmiş durumdalar. OV ile ilgili ben geçtiğimiz hafta şöyle bir şey söyledim. SFS'ye de karşısına bahis koydum. Bunun sebebi yeniden burada da açıklayayım. SFS'nin kazanacağını düşünmemin sebebi şuydu. OV birinci ve ikinci sezona göre daha düşük performansla oynuyor. Yani sanki böyle işte Messi'leri, Neymar'ları varmış da Neymar'ı işte PSG'ye satmışlar. Messi sakatlanmış. Hani bu şekilde oynuyorlar. Yani bir performans düşüklüğü var. Bir mental sorun mu var, ne var bilmiyoruz. İç durumlarıyla ilgili bir bilgi sahibi değilim. Ama geçtiğimiz sezondaki dominant performansları ortada yok. Karşılarındaki birlikle güzel oyunlar çıkartan bir birlik. Hani kaybedebilir ama ben yine de bir kazanım elde edebilme ihtimalini düşünüyorum. Bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Çok fazla bahis girmenizi önermiyorum. Ben 500 tercih ettim. Siz de 1000'i geçmeyin. Yani bu hafta hiçbir bahisiniz 1000'i geçmesin. Benim size önerim. Bence hani benim oynadığım kadar oynayın. Benim tavsiyem bu şekilde. Ben böyle oynuyorum. Daha fazla orayı riske atmayacağım. Siz de hani kendi taktiğiniz, orikleriniz sizin sonuçta. Buna göre öneride bulunuyorum. OV'nin kötü giden performansında eğer bir toplantı yapıp biz şunlarda hata yapıyoruz arkadaşlar, bunu düzeltmemiz lazım ve falan filan deyip böyle işte o Series Ligi prova maçı yapıp falan filan bir şekilde bu durumu toparlamaya çalışmazlarsa JST'nin bu maçı kazanma ihtimali var ve inşallah da kazanır. Bu maçı kazanırsa çok güzel orik kazanacağız. OV'nin kötü gidişine dur demeyeceği bir hafta olmasını diliyorum. 1341
TN maçı. TN lig ile 1401'den, az önce bahisini yaptığımız lig ile 1401'den müttefik olan, birlikte aynı krallıkta olan bir birlik. KVK'larını kazandılar. Bir AVG ile birlikte, hatta burada Osiris Ligi'nde olan diğer bir takım daha var. Bir AVG ile birlikte aynı KVK'da müttefikler bu 3 takımda. Hani KVK'larını kazandılar. Bir AVG çok yıprandı. Ama TN ile lig kendi düşmanlarına karşı, yani 1287 ile savaştılar. 1287'ye karşı ikisi de çok güçlü birlikler olduğu için çok dominant bir şekilde, çok rahat, hani çok fazla aşırı kayıplar vermeden KVK'yı kazanmış oldular aslında. Şu anda hatta Uluzgrad şeyin elinde, ligin elinde. Hani ödüllerini de aldılar. Tek odakları artık lig ile birlikte TN'nin Osiris Ligi'nde bir şeyler yapabilmek. Hani 1341'de de şöyle bir şey var. 1341'de de şöyle bir şey var. 1341 yine az önce bahsettiğim gibi OV gibi birazcık güç kaybı var. Birazcık mental yorgunluk var. Bunların hani OV'de mesela bunun sebepleri neler olabilir çok bilmiyorum. Ama 1341'de biliyorum. 1341 çok fazla savaştığı, gerçekten göğüs göğüse çarpıştığı, çok fazla asker öldürdüğü, hızlandırmalarını, kaynaklarını yediği, işte mental olarak, yorgunluk olarak çok fazla yorulduğu bir KVK geçirdi ve bu KVK'yı kaybetti. Doğru düzgün ödül alamadı. Yani motivasyon kaybı var. Burada birçok şey var. Çok fazla asker öldürme var. Hani oradan çıktılar, bir anda Osiris Ligi başladı. Biraz da krallıkta çatırdamalar oldu. İnsanlar göç etti falan filan, işte kavgalar edildi falan filan. Death Squad birilerini tehdit etmiş, sıfırlamalar vesaireler falan filan, savaşmadıkları için. Bir sürü kaos olmuş. Hani o yüzden birazcık mental yorgunluk var. Birazcık hesaplarındaki asker kaybı yorgunluğu var. Hızlandırma kaybı yorgunluğu var. Bu sezon 1341 geçen sezona göre daha iyi oynamıyor. Aynı seviyede de oynamıyor. Bir gerileme var. Bu yüzden ben bir sürpriz deneyeceksek bu performans düşüklüğünde olan, mental olarak yorgun olan takımlara karşı denememizin bize daha olumlu sonuç getirebileceğini düşünerek TN'ye bir 500 coin'lik bahis attım. Hani TN'nin 3 katı bahis oynanmış ödül havuzu olarak, hani oradan çok güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu JVM'de neler olmuş? Baba oynamayacak mı? Oynayacak mı? Bununla ilgili JVM ile irtibata geçtiğimiz mesajlara bakalım. Bu işte fark edişim üzerine kendi videomdan işte JVM'nin gücüne tekrar teyit ettiğim şey. Benim arkadaş Hüseyin JVM ile irtibata geçiyor. JVM'nin kayıt şeyini alıyoruz. Burada Power Ranking'ini alıyoruz. Yani şu anda Osiris Ligi'nde oynayacak kadronun gücü bu. 5 milyar 965 milyon, dile kolay. Oyunun en güçlü birliği. Yani herhangi bir sorun yok anladığımız kadarıyla. Buradaki konuşmaları da görüyorsunuz. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş. Babayla ilgili de bir sıkıntı yok. Oynuyormuş. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Onu da tekrar açıp göstereyim. Hemen. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. JVM burada işte bahisler açılıyor ya. Şu anda mesela bahisler açık. Maçlar oynanacağı zaman bahisler kilitleniyor. Bahisler kilitlendikten sonra maçlar oynanınca saat gece 3'te gün dönümü yaşanıyor ve yeni bahisler açılıyor. O sırada sen birlikte değilsen senin puanın buraya yansımıyor gibi bir durum olmuştur muhtemelen. O ara artık barbar mı kesiyorlardı, başka birlikte yardıma mı gittiler, vs mi atıyorlardı, neyse. JVM'nin kayıttaki gücü burada o yüzden düşük görünmüş. Herhangi bir problem yok. Baba oynuyor. Baba işi gücü yani işinin gücünün peşine düşüp Osiris Ligi'ni bırakmamış. Bizi de gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum. JVM'nin de bu maçı babayla birlikte kazanabileceğine inanıyorum. Herhangi bir JVM'de çatışma olmadığı için, bir kırılma olmadığı için, bir sorun olmadığı için de Raze'e bahis yapmayı uygun görmüyorum. Benim sizin için seçtiğim maçlar bu şekildeydi. Size bahis önerilerim de bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. İçerikleri düzenli bir şekilde sizin için üretmeye devam edeceğim. Beni takipte kalırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler.